Erdoğan 5.000 kişi olur mu sorusunu hiç unutmuyorum. Erdoğan 5000 kişi olur mu acaba? Teorik şeyler anlatıyorsun noktasından. Sanki bir teşekkür zamanı yine geldi. Instagram, YouTube ve TikTok'ta toplamda bu videoyu çektiğim tarihle 120.000 organik takipçiyi bile geçtik. Bazı videolar 10.000 izlenirken bazıları milyonları devirdi. Bazılarına yorum bile gelmezken bazılarına 1000 tane yorum, 5.000 kere paylaşım geldi. Bir arkadaşınız var mı hayatınızda? Gerçek bir arkadaş. Bu tür bir arkadaşı Elizabeth Foley çok güzel betimler. Ve günün sonunda 5.000'i tartışırken 120.000'i aşan bir grubuz. Ben de size söz verdiğim gibi reklam kaygısı olmadan veya herhangi bir sponsorluk almadan devam ediyorum anlatmaya işimden gücümden vakit bulduğumda. Hafta sonları veya tatilde. Ve elimden geldiğince, işimden vakit buldukça veya buradaki gibi tatile geldiğimde olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Profesyonel bir ekibim yok. O yüzden uçmalı kaçmalı efektler beklemeyin benden. Bir telefon, bazı editleme, altyazı ekleme araçları, bir de okuduklarım var size anlatmak istediğim. Bir özetin ötesinde ilgili düşüncenin olayı ister arkadaşlık ister sevgi veya genel bir siyaset anlayışını, çerçevesini nasıl kavrandığını vurgulamak ve dikkatinizi bu yöne çekmek amacım. Bugün farklı olarak sizin 3-4 dakikanızı, 4-5 dakikanızı alacağım. Ve bu kısa videolarda neler bulacağınızı anlatacağım size. Eğer hayatı anlamlandırmaya çalışıyor ancak bu kaosun içerisinde vakit bulamıyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada yüzeysel olarak ele alacağımız derin konular ister istemez hayatımızın tam merkezinde duruyor. Şimdi gelin hep birlikte neler anlatacağıma bakalım. 1. Neden bu kanal? 2. Teorik arka planda kimler var? 3. Arkadaşlık, sevgi, teknoloji ve siyaset niye bir arada? 4. Bu kanalda neler bulacaksınız? 5. Ve son olarak ben kimim ve sizden beklentim ne? Şimdi neden bu kanal? Belki bazılarınız arkadaşlık, sevgi ve siyaset aynı yerde nasıl konuşulabilir diye merak ediyor. Şunu peşinen söyleyeyim. Ben de araştırmalarıma ilk başladığımda bu konuların birbiriyle ilgisini tam kavrayamamıştım. Ancak akademik çalışmalarımda, gündelik gözlemlerimde ve sosyal etkileşimlerde gördüm ki bu ilişkiler ağı birbirinden kopuk değil. Hatta birbiri üzerinden kuruluyor. Çünkü bu araştırmalar genelde pratiğin teorisiyle ilgili. Yani nasıl sorusunun cevabını arıyor. Nasıl oluyor? Nasıl gerçekleşiyor? Nasıl var oluyor? Arkadaşlık mesela. Arkadaşlık ortak noktalardan mı doğar? Hayatımız boyunca en çok güvendiğimiz, bizi en çok etkileme kabiliyetine sahip olanlar ile kurduğumuz derin ilişkiler. Ya da sevgi mesela. Sevmek, sahip olmadığını vermektir. Lacan'ın sevgiye, aşka dair en çok bilinen sözü. Kimi zaman romantik ilişkilerde, kimi zaman aile bağlarında, kimi zamansa özverili dostluklarda karşımıza çıkan, hatta siyasetçilerin bizatihi kurguladığı güçlü bir duygu. Performatif siyaset aslında siyasetin sadece büyük seçim mitinglerinde ve ekranlarda değil, gündelik hayatın her köşesinde olduğunu, siyaseti birbirimizi etkilemenin üzerinden yükseldiğini, ancak bazı aktörlerin çok ciddi etkileme araçlarına sahip olduğunu gösteren bir bakış açısı. Butler aracılığıyla bu tartışmaların ötesine geçen bir performans betimlemesi üzerinden anlatıyorum performatif siyaseti. Bu kanalda 3 başlığı beraber değerlendirmeye çalışıyorum. Nasıl mı? 1 dakika içerisinde felsefi veya sosyolojik teorilerle başlayıp gündelik hayattaki somut örneklerle birleştirerek. Peki, teorik arka planda hangi düşünürler var? Biliyorum, birçok kişiye göre akademik teoriler karmaşık ve sıkıcı olabilir. Ama göreceksiniz ki Goffman gibi, Butler gibi, Derrida gibi isimlerin düşünceleri hayatımızın tam da içinde yer alıyor. Derrida'dan Gadamer'a, Arendt'ten Adorno'ya çok farklı arkadaşlık tanımlarıyla Spinoza şöyle söyler. Benjamin'e Brecht'in etkisiyle 95 yaşındaki Noam Chomsky, Malhoff'un, Gadamer'ın şöyle demiştir Bourdieu. Arendt'in çok güzel bir söz. Nietzsche'nin bu konuda çok önemli şöyle demiş var abi. Buffon söylediği gibi Mesela Goffman garsonluk yapan birinin o an garson rolünü oynadığını söylerken Butler bize sadece o rollere girmeyiz, o roller oluruz diyerek daha ileriye taşıyor konuyu. Veya Scott gündelik hayattaki direnişleri anlatırken Derrida arkadaşlığın veya sevginin nasıl yokluk üzerinden yükseldiğini anlatıyor. Bunlar sadece birkaç örnek. Gündelik hayatta alemle ilişkinde Derrida'nın söylediği gibi bir yokluk üzerinden yükselen bir şeyler mi var? Veya birine söz verdiğimde acaba Butler'ın bahsettiği iki yöntemden hangisi? Bir geçmişten taşınan bir söz mü yoksa her gün yaşanan bir söz mü diye sorgulamanızı sağlamak amacım ve biraz da
ilginizi siyasetin bu alanlarına çekmek. Aslında bu sorular tam da burada konuşmak istediğim pratiklerle ilgili noktalara değiniyor. Arkadaşlık, sevgi ve siyaset niye bir arada? Çoğumuz siyaseti partiler, mitingler, seçimler olarak görürüz. Evet, bunlar var. Ama bir de birbirimizi etkilememiz üzerinden yükselen bir siyaset anlayışı var. Aile içindeki güç ilişkilerinden tutun, severek birilerini dönüştürmek ve bu sosyal medya gibi araçlar üzerinden bile siyasetin yükselmesi. Biz birbirimizi öyle veya böyle etkiliyoruz. Ve performatif siyaset ise bu etkileşim üzerinden yükselerek ayrışıyor. Kısacası bu üç alan özelinde arkadaşlık, sevgi ve performatif siyaset ve kimlik gibi daha genel alanlar aslında her gün farkında bile olmadan iç içe yaşadığımız kavramlar. Peki bu kanalda neler bulacaksınız? Her videoda bir kuramcı veya kavram odaklı sohbet açıyorum. Örneğin Goffman'a göre gündelik hayat ya da Butler ve verilen sözün eyleme dökülmesi gibi konuları ele alıyorum. Ev hanımı, iş insanı veya öğretmen olmak. Konu kimlikler ve bu ikinci videoda Erving Goffman ve Judith Butler'ın benzerlikleri ve farklılıklarına bakıyoruz. Bunları somut, dokunabileceğiniz, görebileceğiniz örnekler üzerinden kuruyorum. Eve girerken kullandığım o cümleyi hangi kafayla söylüyorum veya verdiğim sözlere ne çerçevede sadık kalıyorum gibi sorularla teoriyi gündelik hayatta buluyoruz ve bunları sadece 1 dakikalık reeller, shortlar üzerinden yapıyoruz. Ayrıca şunu da eklemem gerekir. Epistemolojik tavuk gibi ilginç tartışmalardan Tartışmanın adı epistemolojik tavuk. öyleymiş gibi yapma konusuna kadar Siyasi liderlerin posterini her tarafa assan da bir işe yaramaz. Performatif siyaset ile ilgili önemli eleştirilerden bir tanesi. Öyleymiş gibi davranma konusu. geniş bir yelpazede içerik var. Sevgi, aşk, dostluk, aile, teknolojinin rolü, her köşede performansı düşürmemizi sağlayan bir alan, etkileyen bir dönüşüm var. Biz de burada kısa videolarla hepsine farklı bir şekilde dokunuyoruz. Ve son olarak ben kimim ve sizden beklentim nedir? Araştırmamda siyasetin doğasını ve ister arkadaşlıklarda ister ilişkilerde olsun etkileşimlerimizin nasıl etkilediğini araştırdım. Bulgularımı herkese paylaşmak konusunda tutkuluyum. Ben 3. nesil bir sigortacı olarak 15. yılımızı kutladığımız Koru Sigorta şirketimizde, 10. yılımızı kutladığımız ilk yapay zeka şirketlerinden biri olan Skorveri Analitik şirketimizde, yatırım yaptığımız tarımda farklı pozisyonlarda çalışıyorum. Ancak benim bir de gece hayatım var. Gece hayatım dediğim hafta sonları da dahil olmak üzere akademik araştırmalarımı yaptığım bir alanım daha var. Ki buna daha önce hobi diyenler oldu. Ama hobi değil kesinlikle. Bu benim kimliğimin bir parçası. Araştırmak, öğrenmek, bir şeyleri dönüştürmek için uğraşmak, bunları hayata geçirmek. Peki akademik geçmişim nedir? Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? İkisi de birbirinden kıymetli. Gezen tarafında 30'un üzerinde ülke gezdim. Lisedeyken bir değişim programı ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Benoni şehrine, ki meşhurdur Benoni'den Kaçış diye film bile var, bir sene kaldım. Avrupa Birliği Su Parlamentosu için Türkiye'yi temsilen Rusya'nın Nijni Novgorod'da yine lise yıllarımda gittim. Önemli bir gelişmenin haberini şimdi sizlere verecek. Sayın Başkan Hamit Tuna canlı yayınımızda ve Toroslar Belediyesi'nde Gençlik Meclis Başkanı Erdoğan Çiftçioğlu da canlı yayınımızda. Türkiye'yi temsil edeceksin. Aynı zamanda Toroslar Belediyesi'ni de temsil edeceksin. Nereye gidiyorsunuz? 3-8 Ekim 2009'da Önümüzdeki hafta Rusya'da düzenlenecek Avrupa Birliği Gençlik Su Parlamentosu'nda şöyle teması nehirlerimizdeki zenginlikler. yani her gelen kendi ülkesinin nehirlerindeki evet. zenginlikleri anlatacak. Evet, kendi ülkesindeki zenginlikleri anlatacak ve ben de bu şeyde 10 dakikalık bir sunumum olacak. Sunumun bir kısmında Türkiye'yi, bir kısmında da Göksu Nehri'ni tanıtmaya. Bizim burada Silifke'deki. Evet. Amerika'da 2 yıla yakın ve İngiltere'de 1,5 yıla yakın yaşadım. Ayrıca mesela Arapça öğrenmek için Ürdün'ün Zarkas'ına gitme cüretkarlığını bile gösterdim. Okuyan kısmındaysa 2010 yılında Küresel ve Uluslararası İlişkiler bölümünde 2 yıl ODTÜ'de, 2 yıl Sunni Amerika'da bir programa yazıldım. İlk senem çok iyi geçmedi. Notlar düşük. Bilenler bilir 1,78 civarında. Sonradan konular derinleştikçe bir dakika ya burada neler oluyor dedim. Ve o kadar ilgimi çekti ki, o kadar keyif almaya başladım ki 1. sınıf derslerin hepsini yıllar içerisinde yeniden aldım. Ki en yüksek ortalamam da 3,78, en düşüğü de 3,30 olarak bitirdim. Farklı ortalamalarım var. Çünkü okurken gittim siyaset bilimi ana dalına, sosyoloji ana dalına,
ve tarih yan dalına başvurdum. Sonuçta 3 ana dal ve 1 yan dalı 3,5 senede tamamladım. Bu yıllarda birçok sivil toplum örgütünde topluma faydalı olmak için uğraştım ve hatta uluslararası bir konferans olan Avrupa Birliği Simülasyonu Eurosima'nın genel direktörlüğünü yaptım. Ardından dünyada kalkınma çalışmalarında o zaman ikinci sıradaydı, şu an 3-4 olabilir. SOAS Londra Üniversitesi'nde, ki Ecevit'in eski okuludur. SOAS'ta devlet, toplum ve kalkınma üzerine yüksek lisans yaptım. Bu süreçte 3. nesil sigortacı olarak hem biraz finans derslerindeydim hem de Londra'da büyük bir brokerda çalıştım. Ardından Türkiye'ye döndüm ve ODTÜ'de siyaset bilimi doktorasına başladım. Bir yandan tezimi yazarken bir yandan şirketlerimizin icra faaliyetlerinde, işte satış pazarlamadan tutun, birçok alanda çalıştım. 2022'de doktorayı tamamladım ve biraz da performatif siyaset araştırmasının günümüz siyasi pratikleri ile ilgili olduğunu düşündüğümüz için doktoradan bir arkadaşımla Türkçeleştirip kitaplaştırdık. Günümüzde ise şirketlerde biraz daha yönetimsel ve stratejik konulara, Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Scoreberry Yönetim Kurulu Başkanı olarak bakıyorum. Akademik olarak danışman hocamla üzerinde çalıştığım ve Nisan ayında yayınlanmadan sunacağımız bir makale çalışmamız var. Ve bir yandan da bu 1-2 dakikalık videolarla size anlatıyorum. Peki bu sürece siz nasıl dahil olabilirsiniz? 1. İngilizce tezimi ücretsiz indirebilirsiniz. Amazon veya başka kitapçılarda 300 küsur sayfalık renkli kitabımı 2 haneli çok uygun fiyatlarla edinebilirsiniz. Bu ücretsiz videoları takip edebilirsiniz. Performatif siyaset hakkında daha fazla şey öğrenmenin harika bir yolu bu. Ve 1-2 dakika diyorum. Size verdiğim söz anlamak, düşünmek ve hatta içselleştirmek için kullanabileceğiniz net ve düşündürücü bir vizyon sunmaktır. Bu yüzden her zaman söylediğim gibi sizden beklentim beğen, takip et, paylaş. Performatif siyasetin gerçekte ne anlama geldiğini daha derinlemesine beraber inceleyelim. Tüm bunları samimi, anlaşılır bir üslupla ama aynı zamanda teorik temellere dayalı olarak sizlere aktaracağım. Teşekkür ederim bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için. Unutmayın, hayat sahnesinde sahneyi hep birlikte kuruyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bu noktaya kadar izlediyseniz bence kesin kanala abone olun. Hoşça kalın.